TRT Radyo 1'de Renkli Anlar programındasınız. Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi ve internet pazarlama danışmanı sürekli konuğumuz Aytaç Mesci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Sayın Mesci. Kardeş üniversite diyelim. Aynen Bugün öyle. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Yüksek Lisans Programı Koordinatörü konuğumuz var. Murat Akser. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni Medya Bölümü Evet. diye tanıttık. Sanıyorum konu başlığımız da Yeni Medya. Yeni medya. Uzun zamandır yaptığımız programlarla çok ilgili. İlk defa gene Türkiye'de kurulan, bu başlık altında kurulan bir yapı. Birazdan öğreneceğiz ayrıntıları. Çok ilgimi çektiği için Murat Bey'i davet etmek istedik. Öncelikle Murat Bey, sizden başlayalım. Siz öncelikle bir kendinizi tanıtın, sonra bölüm hakkında bir konuşuyor olacağız. Tabii ben kendim Kanada'da York Üniversitesi'nde önce sinema sonra iletişim ve kültür eğitimi gördüm. Bunu yaparken de orada öğretim üyesi olarak çalıştım. Hem sektöründe de ve aynı zamanda Ryerson Üniversitesi'nde çalışırken Yeni Medya, oradaki bölümün kuruluş aşamasında bulundum. Tabii bu bana ilham verdi. Sonra Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon bölümüne geldim. Ardından bu Yeni Medya yüksek lisans programını kurduk. Bu yıl kaçtı bunu yaptığınızda? 2007'de 2007'de önce bu fikir ortaya çıktı. 2009'a kadar ön araştırması oldu ve YÖK başvurusu sonucu. Ben yanlış söylüyorum. York'tayken yıl kaçtı? York'ta 2004'tü. 2004'te. Hani bu kavramlar o üniversitede ve o yurt dışında ne zaman başladı? O yıllarda, üniversite. 2003, Çünkü ilk kavramlar işte 93'te başladı. 2000'de çok hızlandı. 2004'te demek ki üniversitelere tabii direkt lisans programı olarak kurdular. Çok iyi. Biz de 2007 dediniz Kadir Has'ta. 2007'de biz başladık yazmaya, çizmeye, ikna turlarına, çeşitli kurullara ve 2009'u buldu bu iknanın gerçekleşmesi. Anlıyorum. Ki Ekim 2009'da 1. yılındayız şu an. İlk lisans ve yüksek lisans programını açtık. Anlıyorum. Pekala, bu bölümü kurarken ki ne tür amaçlar belirlediniz? Çünkü yeni medya çok açık bir kavram. Nereleri hedeflediniz ilk açarken? Tabii akademik olarak önce bizim düşündüğümüz eleştirel teknoloji araştırmaları gibi bir şey olduydu. Çünkü alan genişliyordu. Mevcut kuramlar açıklayamıyordu. Yenilerini düşünecek eleştirel insanlar olması. Yani pratiğini yapmakla beraber düşünerek yaratacak insanların eğitimini yüksek lisansta vermeyi. Bir de inovasyon dediğimiz yaratıcı kişiliğin 25-26 yaşına kadar çok aktif olduğunu düşünerek 18 yaşındaki gençlerin 22 yaşında böyle bir program bitirdiğinde neler icat edebileceği potansiyeli, ki görüyorsunuz şimdi Sosyal Ağ diye filmi çıktı. Genç bir çocuk bir anda bir fikirle Facebook icat edebiliyor. Bunları icat edecek nesli yetiştirme fikrinden yola çıktık. Anlıyorum. Yalnız mesela böyle bir sosyal ağ platformunu yapsa da gençlere aslında en önemli vermemiz noktası, artık olay Türkçe değil, bütün dünyayı kapsayacak şekilde. Çünkü bizim ülkemizdeki gençlerde de en büyük sorun var. Tamam, bir projeyi gerçekleştireyim ama önce bir Türkiye'ye yayılayım, sonra dünyaya yayılayım diye bir kavram var. Aslında bir de bunu da silmemiz lazım. Önce dünyaya başlayıp arada isterseniz Türkiye'ye de uğraşalım demek lazım ki Türk kullanıcısının potansiyeli çok da fazla sosyal ağlarda olmasına rağmen. Tabii, küresel düşünmek bunun bir parçası. Evet. Bizim düşündüğümüz zaten büyük çoğunlukla lisansta İngilizce zorlamak öğrencileri ve mezuniyet projelerinde ısrarla dünyayı kapsayacak bir proje. Yüksek lisansta daha çok Türkçe yapıyoruz. Çünkü zaten sektörde mevcut insanlar kendi yenilemek ve gelişmek için geliyor. Ama o uluslararasılık kısmı lisansta çok vurguladığımız bir durum. Anlıyorum. Peki neleri kapsıyor özellikle bölüm? Biraz derslerden bahsedeyim. Ön planda hangi dersleri kabul ettiniz? Tabii biz kendi içimizde iletişim fakültesinden böyle bir bölümün çıktığı meselesinden yola çıktık. Mevcut medya duruyor, yani eski dediğimiz. Evet. Sinema, televizyon, reklamcılık, halkla ilişkiler ve iletişim tasarımı. Ancak bunların birleştiği ve daha farklı yere giden, kendini icat eden yeni oluşumlar vardı. Önce biz dedik geleneksel medya alanlarının desteğiyle yola çıkan, ama sonra da çünkü ilk 2 yılımız biraz formasyon oluşturma, diğer bütün mesela mobil iletişim, online pazarlama, internetin grafik tasarlama kısmı değil ama içeriğinin nasıl olması gerektiğini planlayan insanların yetişmesi, elektronik hizmetler, yani e-devlet dediğimiz şey, bunların sadece bir IT, yani bir şekilde teknik olmadığı, bilgisayar programcılığı olmadığı ama sosyal düşünen insanların, içerik üreten insanların üretmesi gereken şeyler olduğu için sosyal ağlar gibi dersler düşündük. Evet. Peki bunları tabii seçerken biraz da işin
pazarlama kısmına da ileriye dönük hedeflediğinizi düşünüyorum. Çünkü bu da olmazsa olmayacağını baştan vurgulamak lazım. Tabii işin içinde çok büyük para var. Yani mesela ben size tarihçesini söyleyeyim. Siz bunu burada yaşanmış olabilirsiniz. 2005'in sonunda Facebook, ben Kanada'daki öğrencilerim arasında bir fısıltı olarak duydum. Ryerson Üniversitesi'nde ve bir de ben deneyeyim dediğimde İngilizce konuşan 5 ülkenin o an bir üniversitede okuyan ve üniversite e-mail adresi olanların kaydolabileceği bir ağ olarak kuruldu. Evet. Ve o zaman çok dar bir çevreydi ama Türkiye gelişimin 2. yılı 2007'de bir anda bütün dillerde ve herkesin bir şekilde kaydolabileceği bir ağa dönüştü. Şimdi bu müthiş bir pazarlama potansiyeli veriyor size. Orada şu an mesela Google'ın yaşadığı durum, her ülkede reklam, online pazarlama ve reklamla uğraşıyor. 100 milyonlarla, dolarlarla uğraşan bütçeleri var. Bunlar geleneksel reklam pazarıyla karşılaştırılamayacak kadar patlama yaratacak. Peki burada önemli noktalardan bir tanesi, tamam, geleneksel mecrayı yadsınamaz hale de getirmeyeceğiz değil mi? Yani bu bölümler iş yaparken bunları da vurguluyor mu? Yani sadece artık geleneksel medya bitmiştir, yeni mecra başlamış mıdır, o da alternatif değildir mi vurguluyoruz? Yoksa yeni mecraya tam bir destek, aslında önde tutulması gereken bir kavram olarak mı vurguluyoruz? Bu çok önemli. Tabii biz eskiyi devam edeceğini varsayıyoruz. Çünkü film yapmayı bilen ya da reklamcılığı bilen insanların bunun üzerine bak online olarak pazarlama böyle yapılıyor diye ilerlediği bir durum. Evet. İlla ki reklam metni nasıl yazılır? Kısa bir film nasıl çekilir? İyi bir çerçeve nasıl yapılır? Öğretecek bölümler ve o teknolojik var devam zaten edecek. Bunun üzerine artık yeni düşünen, zaten bizim öğrenci profiline baktığımızda anlıyoruz. Yeni medyaya giren öğrenciyle diğer geleneksel bölümlere gelenler arasındaki düşünce farkını da görüyoruz. Zaten en baştan da söylüyoruz sorana. Anlıyorum. Peki bölüme ilgi gösterenler kimler? Kimler daha çok talep gösteriyor ve bölümün şu andaki durumu nedir? Dersler başladı diye düşünüyorum. Tabii bizde bir lisans bir de yüksek lisans olduğu için bugün çok şaşırtıcı şeylerle karşılaşıyorum. Ben de yeni medyaya giriş veriyorum lisansta. Şimdi sınıfta 3 tane lisansını bitirmiş, piyasada çalışmış işletmeci ve mühendis kökenli öğrenci var. Sıfırdan yeniden üniversiteye giriyorlar. Çünkü böyle bir bölüm yokmuş onlar okuduğunda. Diğerleri gençler, yani her birine sordum. Her birinin Facebook, Twitter, MySpace sayfaları var ve ilk defa bilgisayara ne zaman ellediklerini sorduğumda 3-4 yaşına kadar gidiyorlar. Okuma yazma bilmeden başladıkları. Yani 90-92 doğumlu bir kuşak. Onlar lisansa ilgi gösteriyor. Yüksek lisansta da 30'larına daha ulaşmamış. Yani 23-26 yaş arası bir grubun ilgilendiğini görüyorum. Ve ikincili bir grup daha var. O da 38-40 arası. Bu kişiler Türkiye'de bu tür şeyler yokken ya da ilk yaratılırken, mesela internet ilk çıkarken 94-95 online pazarlama, online gazetecilik gibi kavramlar yaratılırken var olmuşlar ve şimdi ne yenilik yapabiliriz diye gelen bir takım kendi işlerine sahip, profesyonel kariyer sahibi insanlar var. Hatta 3 çocuk annesi şeklinde gelmeleri çok gurur verici bir şey. Evet, çok şaşırtıcı, hem de kendilerini geliştirme istemeleri açısından da çok iyi. Peki hedefiniz aslında nereye doğru yöneliyor? Bundan sonraki hani ileri dönük daha yüksek doktoraya kadar gitme gibi düşünceleriniz var mı? Bu beni de mutlu eder çünkü hani böyle bir Türkiye'de böyle bir bölüm olması, böyle bir doktora kısmı. Tabii şimdi ben bu konuda 3 kişiye teşekkür edeceğim. Öncelikle Yücel Yılmaz, rektörümüz de o dönem. Ben yeni medya fakültesi istiyorum dediği zaman biz yüksek lisans doktora istiyorum'a düşürttürdük beklentisini ki o bunun gerçekleşmesi için çok uğraştı. Şu an doktorası da onun açılacak. İkinci kişi İsmail Hakkı Polat'tı. O mobil iletişim üzerine çok vurgu yaptı. Üçüncüsü de Lemi Baruch'tu. O da Annenberg, Pennsylvania Üniversitesi'nden yeni gelmişti ve bu işler üzerine çok bilgiliydi. Özellikle online pazarlama. Bu üçlünün çabasıyla biz ortaya çıktık. Yeni medya adında lisans, yüksek lisans, doktora programı entegre olarak olacak. Benim beklentim Türkiye'deki diğer iletişim fakültelerinin yeni medya adında programlar açması. Çünkü biz her şeye yetişemeyiz. Birileri örneğin e-devlet özelliğini ortaya çıkaran program açmalı. Birileri pazarlama kısmına değmeli. Birisi eğlence, oyun tasarımıyla ilgili. Doğru, yani eskiden biz hani pazarlamayı tek başına alırken şimdi pazarlamanın kolları var. Onların eğitimleri veriliyordu. Şimdi
dallara ayrılmaya başladı iyice. Bunları da dallara ayıracağını düşünüyoruz. Son olarak bölüm hakkında bir adresini, nereden neler yapabilir, nasıl başvurabilirler, fikir nerede alırlar, bunlarla ilgili web adresini bizle paylaşırsanız. Tabii. Bizim kehas.edu.tr'den genel sayfamıza girildiği gibi iletisim.kehas.edu.tr'ye girildiğinde hemen yeni medya bölümü de oradan gözükecek. yenimedyanedir.com'da benim de hatırladığım kadarıyla biz yarattık bunu. O direkt o sayfamıza yönlendiriyor. Çünkü yazın böyle bir öğrencilerimiz bir kısa film yapmıştı bu konuda. Şubat ayında da yüksek lisansımız öğrenci alacaktır. Herhangi bir şekilde biz oradayız. Online olarak varız. Ulaşması mümkün. Bu sebeple ilgilenen herkesi bekliyoruz. Yeni Medya Düzeni isminde de bir konferans olacak. Güzel. Bu konuda. O zaman bu konudan da bilgilendiriyor olacağız. Detayları bahsetmiş olduğunuz bu sitelerden almak mümkün olacak. Teşekkür ediyoruz konuklarımıza sevgili dinleyiciler. İnternet Pazarlama Danışmanı ve Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aytaç Mesci. Bizi bu haftada konuğumuzla buluşturdunuz. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Yüksek Lisans Program Koordinatörü Murat Akser'di konuğumuz. İyi günler diliyoruz. Teşekkürler. Efendim.